Dünyadaki tüm ülkeler daha fazla zengin olmak ve büyümek için yarışırken, başarısını kasasındaki parayla değil, halkının mutluluğuyla ölçen bir ülke olduğunu söylesem ne düşünürdünüz? Üstelik bu ülkede televizyon ve internet 21. yüzyıla kadar tamamen yasaktı. Başkentinde tek bir trafik lambası bile bulunmuyor. En yüksek dağlarına tırmanmak, tanrıları rahatsız etmemek için devlet tarafından kesinlikle suç sayılıyor. Evet, modern dünyanın tüketim çılgınlığından ve betonlaşmasından tamamen izole olmuş, Himalayaların kalbinde saklı kalan o gizemli krallıktan, Bhutan'dan bahsediyoruz. Ormanların anayasayla korunduğu, plastiğin ve tütünün yasaklandığı bulutların üzerindeki bu son Shangri-La'ya doğru bir yolculuğa hazırlanın. Peki ama kağıt üzerinde dünyanın en fakir ekonomilerinden biri gibi görünen bu küçük ülke, mutluluk ile yoksulluk arasındaki o ince dengeyi nasıl kurmayı başardı? Şimdi bu dağlık kalenin coğrafi sırlarını keşfetmek üzere vadilerin arasına doğru süzülüyoruz. Acaba bu zorlu coğrafya Bhutan halkının karakterini nasıl şekillendirmiş olabilir? Bizler vadilerin arasına süzülüp bu sorunun cevabını ararken, siz de dünyanın gizli kalmış diğer köşelerini keşfetmek isterseniz videoyu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Hazırsanız bulutların üzerindeki maceramız başlıyor. Bhutan coğrafyası adeta doğanın kendi elleriyle inşa ettiği, dışarıdan nüfuz edilmesi imkansız bir aşılmaz kaleyi andırmaktadır. Toplamda 38.394 kilometrekarelik bir yüz ölçümüne sahip olan ülke, dünyanın en seyrek nüfuslu bölgelerinden biridir. Ülkenin topografyası, derin vadiler, geçit vermez sık ormanlar ve gökyüzünü delen karlarla kaplı Himalaya zirveleriyle şekillenmiştir. Ülkeye hava yoluyla tek giriş noktası olan Paro Vadisi, çevresi geleneksel çiftlik evleri ve teraslı tarım alanlarıyla çevrili, Bhutan kültürünün yaşayan bir müzesi konumundadır. Ziyaretçiler, ülkenin yegane uluslararası havalimanına iniş yaparken, dağların arasından süzülen rüzgarların rehberliğinde bu mistik krallığa ilk adımlarını atarlar. Başkent Thimphu'dan Paro ve Punakha vadilerine uzanan yollar, her kıvrımında ziyaretçiyi büyüleyen kışkırtıcı şelaleler ve ilkbaharda tüm coşkusuyla açan orman gülleriyle doludur. Uçurumlara adeta kazınarak inşa edilmiş kadim manastırlarla doludur. Thimphu'dan ayrılıp eski başkent Punakha'ya doğru ilerlerken deniz seviyesinden binlerce metre yüksekte yer alan Dokula geçidi aşılır. Bu geçit, 2003 yılında yaşanan askeri çatışmalarda hayatını kaybeden Bhutanlı askerlerin anısına inşa edilmiş 108 adet beyaz renkli şorten ile ziyaretçileri karşılamaktadır. Sisin ve bulutların sık sık ziyaret ettiği bu geçit, mistik bir atmosfere bürünürken, açık günlerde Himalayaların karlı zirvelerini, insanın nefesini kesecek bir ihtişamla gözler önüne sermektedir. Geleneksel ile modernin eşsiz bir uyum içinde dans ettiği Thimphu'dan, iki nehrin birleştiği noktada yer alan Punakha'nın bereketli pirinç teraslarına kadar uzanan bu güzergah, Bhutan'ın sadece fiziksel değil, ruhsal coğrafyasının da bir haritasını sunar. Vadilerin sükûneti ve nehirlerin çağlaması arasında yol alırken, insanın aklına şu soru düşmektedir. Bu kadar yüksek ve zorlu dağlar, acaba zirvelerinde ne tür sırlar saklıyor? Bhutan dağlarının en çarpıcı ve gizemli özelliklerinden biri, insanın doğaya karşı sergilediği nadir tevazu örneğidir. Gangkhar Puensum, dünyanın tırmanılmamış en yüksek dağı olma unvanını taşımaktadır. Dünya genelinde 10 binlerce maceraperest her yıl Everest'i fethetmek için yarışırken, Gangkhar Puensum tamamen bakir kalmaya devam etmektedir. Bu durum, teknik bir yetersizlik değil, son derece bilinçli ve ruhsal bir tercihin sonucudur. 1985 ve 1986 yıllarında bu görkemli zirveye yönelik 4 farklı tırmanış girişimi gerçekleştirilmiştir. Ancak bu girişimlerin tamamı başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Dağcılar rotayı vuran amansız fırtınalar ve dondurucu soğuklar nedeniyle geri dönmek zorunda kalmış. Hatta bazı ekipler Hindistan ordusuna ait helikopterlerle tahliye edilmiştir. Fakat dağın fethedilememesinin asıl nedeni doğa olayları değil, yerel halkın sarsılmaz inançlarıdır. Bhutan kültüründe yüksek zirvelerin kutsal ruhların ikametgahı olduğuna inanılmaktadır. İnanca göre dağların eteklerinden yukarılara çıkıldıkça toprağın kutsallığı artar ve bu saf alanlara insan müdahalesi tanrıları rahatsız edecek bir saygısızlık olarak görülür.
Hükümet 1994 yılında 6.000 metreden yüksek tüm zirvelere tırmanmayı yasaklamış, 2003 yılında ise tüm dağcılık faaliyetlerini tamamen durdurmuştur. Günümüzde Gangkhar Puensum, doğanın insana boyun eğmediği, insanlığın da fethetmek yerine doğaya teslim olmayı seçtiği dokunulmaz bir anıt olarak bulutların üzerinde yükselmeye devam etmektedir. Doğaya duyulan bu derin saygı ve ruhsal bağlılık, ülkenin yönetim biçimini ve tarihini de derinden etkilemiştir. Peki bu dağlık coğrafyada siyasi birlik nasıl sağlanmıştır? Bhutan'ın modern dünyadaki yalıtılmış konumu ve benzersiz kültürel yapısı, karmaşık ve sık sık savaşlarla şekillenen tarihsel gelişiminin doğrudan bir sonucudur. Tibet'ten gelen büyük ruhani lider Zhabdrung Ngawang Namgyal, ülkedeki birbiriyle savaşan farklı vadileri ve derebeylikleri tek bir merkezi yönetim altında birleştirmeyi başarmıştır. Zhabdrung'un bu birleşme süreci, günümüzde hala hem dini hem de idari merkezler olarak işlev gören devasa kalelerin inşasını beraberinde getirmiştir. Yüksek duvarları ve stratejik konumlarıyla bu aşılmaz kaleler, Tibet'ten gelen akınları durdurmak ve yerel feodal beyleri merkezi otoriteye bağlamak için kritik bir rol oynamıştır. Modern Bhutan'ın temelleri ise 17 Aralık 1907 tarihinde Wangchak hanedanının yükselişi ve ilk kralın taç giymesiyle atılmıştır. Mutlak monarşi ile yönetilen krallık, 20. yüzyılın ortalarından itibaren kontrollü ve yavaş bir dışa açılma politikası izlemeye başlamıştır. 1971 yılında Birleşmiş Milletler'e üye olunması, kapalı krallığın dünyaya entegre olma çabalarının yapı taşlarıdır. 2008 yılında ise 4. Kral Jigme Singye Wangchak'ın kendi isteğiyle yetkilerini devretmesi sonucu ülke, mutlak monarşiden anayasal monarşiye geçiş yapmıştır. Ancak bu huzurlu demokratikleşme tablosunun arka planında, modernleşme sancılarının ve ulusal kimlik inşasının getirdiği karanlık ve tartışmalı bir dönem de yaşanmıştır. 1980'li yılların sonlarında uygulanan tek ulus politikası, geleneksel kıyafetlerin tüm vatandaşlara yasal olarak dayatılmasını içermiştir. Hükümetin müdahalesi sonucunda 80 bin ile 100 bin arasında Lhotshampa zorla evlerinden edilerek komşu Nepal'deki mülteci kamplarına sürülmüştür. Tüm bu tarihsel çalkantılara rağmen krallık, ayakta kalmanın formülünü çok farklı bir felsefede bulmuştur. Peki Bhutan neden mutluluğu seçmiştir? Modern dünyanın, ulusların başarısını yalnızca üretilen mal ve hizmetlerin parasal değeri olan gayri safi yurtiçi hasılayla ölçtüğü bir çağda, kapitalizmin ve tüketimin zirve yaptığı bu dönemde Bhutan, ekonomik büyümenin tek başına insan refahını sağlayamayacağı fikrini anayasal politikası haline getirmiştir. İlk olarak 1970'li yıllarda 4. Kral Jigme Singye Wangchak tarafından dile getirilen gayri safi milli mutluluk kavramı, Budizmin felsefesinden ilham alan kapsamlı bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, maddi refah ile toplumun manevi, duygusal ve kültürel ihtiyaçları arasında uyumlu ve sürdürülebilir bir denge kurmayı hedefler. Devletin vizyonuna göre ekonomi bir amaç değil, sadece insanların refahını artırmak için kullanılan bir araçtır. Bhutan hükümeti, bu derin felsefeyi Oxford Üniversitesi işbirliğiyle hesaplanan sofistike ve bilimsel bir ölçüm aracına dönüştürmüştür. Gayri safi milli mutluluk endeksi, psikolojik iyi oluş, sağlık, zaman dengesi, eğitim ve kültürel çeşitlilik gibi 9 temel alan üzerinden değerlendirilmektedir. Örneğin, toplumsal canlılık alanında aile bağları ölçülürken, ekolojik çeşitlilikte ise çevre koruma bilinci analiz edilmektedir. Bir bireyin 33 göstergenin en az %66'sında yeterliliğe ulaşması, onun resmi olarak mutlu kabul edilmesi için yeterlidir. Pandemi gibi küresel krizlere rağmen endeksteki yükseliş, Bhutan toplumunun krizlere karşı psikolojik ve sosyal dayanıklılığını kanıtlamaktadır. Yeni bir yasa veya proje onaylanmadan önce, politika tarama aracı kullanılarak bu projenin mutluluk alanlarına zarar verip vermeyeceği denetlenmektedir. Ancak bu model, ekonomik refahı tamamen göz ardı etmez. Bhutan, kişi başına düşen gelirde gelişmekte olan ülkeler standartlarında umut verici konumdadır. Ülkedeki Gini katsayısının düşük olması, zengin ile fakir arasındaki uçurumun son derece az olduğunu açıkça göstermektedir. Peki dünyanın geri kalanı karbon salınımıyla boğuşurken, Bhutan doğayla nasıl bir sözleşme imzalamıştır?
Bhutan, dünyadaki tek karbon negatif ülke unvanını elde etmeyi başarmış devasa bir akciğer gibidir. Sahip olduğu uçsuz bucaksız orman örtüsü sayesinde her yıl 4 milyon tondan fazla karbondioksiti atmosferden emerek hapsetmektedir. Ülkenin anayasası, Bhutan topraklarının her zaman en az %60'ının orman örtüsüyle kaplı kalmasını yasal bir zorunluluk olarak şart koşmaktadır. Bu korunan alanlar, hayvanların göç yollarını güvene alan biyolojik koridorlarla birbirine bağlanarak kesintisiz bir ekosistem ağı oluşturmuştur. Bhutan, 1999 yılında plastik poşet kullanımını tamamen yasaklayarak bu alanda gezegene öncülük eden ilk ülkelerden biri olmuştur. Doğayla kurulan bu saygılı ilişkinin kökleri, ülkenin dört bir yanına yayılmış kutsal mekanlara dayanmaktadır. Bhutan'ın spiritüel kalbi konumunda olan Paro Taktsang, namı diğer Kaplan Yuvası Manastırı, yer çekimine adeta meydan okumaktadır. Efsaneye göre Guru Rinpoche bu ulaşılmaz mağaraya uçan bir dişi kaplanın sırtında inmiştir. Bugün dünyanın dört bir yanından gelen spiritüel hacılar, dik ve yorucu patikaları aşarak bu tapınağa ulaşmaktadır. Peki, böylesine uhrevi bir inanç sistemi, günlük hayatta sokaklara ve insanların mizah anlayışına nasıl yansımaktadır? Bhutan sokaklarında yabancıları en çok şaşırtan detay, evlerin üzerine çizilmiş devasa fallus resimleridir. Bu semboller bereketin, iyi şansın ve kötücül ruhları evden uzaklaştırmanın en kutsal simgelerinden biri olarak kabul edilir. Bu geleneğin kökeni, 15. yüzyılda yaşayan ve ilahi deli olarak bilinen aykırı Budist usta Drukpa Kunle'ye dayanmaktadır. Günümüzde onun anısına inşa edilen Bereket Tapınağı, çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin akınına uğramaktadır. Beyaz barışı, kırmızı gücü, sarı refahı, yeşil korumayı, mavi ise saf bilgeliği temsil etmektedir. Gündelik yaşamın diğer yönleri de aynı derecede özgündür. Aile yapısı ve miras hukuku incelendiğinde toplumun temelde anaerkil bir yapıya sahip olduğu görülür. Aile evleri, topraklar ve mülkler genellikle anneden kız çocuğuna miras kalır ve erkeklerin evlendikten sonra eşlerinin aile evine yerleşmesi yaygın bir sosyal normdur. Devlet dairelerinde, okullarda ve resmi törenlerde geleneksel kıyafet kuralları katı bir şekilde geçerlidir. Vatandaşların sosyal statüleri ve memuriyet dereceleri sol omuzdan sarkıtılan ipek eşarpların renkleriyle belirlenir. Trafik konusunda da Bhutan dünya üzerinde eşsiz bir konuma sahiptir. Başkent Thimphu, dünyada tek bir trafik lambası dahi bulunmayan yegane başkenttir. Yıllar önce bir kavşağa kurulan ilk trafik lambaları, halkın bu mekanik makineyi son derece soğuk, itici ve ruhsuz bulup şikayet etmesi üzerine sökülmüştür. Ve yerini zarif, beyaz eldivenli trafik polislerinin adeta bir dansı andıran estetik el hareketlerine bırakmıştır. İnsanların acelesiz, birbirine yol veren ve saygılı sürüş kültürü bu sistemin kusursuz işlemesini sağlamaktadır. Gelin şimdi bu sakin insanların mutfağındaki ateşi ve okçuluk sahalarındaki rekabeti keşfedelim. Bhutan mutfağı, dünyanın geri kalanından oldukça farklı, cesur ve damak çatlatan bir karaktere sahiptir. Bu mutfakta acı biber sadece yemeklere lezzet versin diye kenarına eklenen bir baharat değil, bizzat yemeğin ana malzemesi, adeta bir sebzesi olarak kabul edilir. Ülkenin tartışmasız milli yemeği olan ve günün 3 öğününde tüketilebilen ema datshi, biberlerin yöresel peynir ve bolca tereyağı ile harmanlanmasıyla hazırlanır. Yemeğin en acı versiyonları bile o zengin peynirin kremamsı dokusuyla birleştiğinde acıyı yumuşatan eşsiz bir konfor yemeğine dönüşür. Bu lezzetler genellikle topraksı bir tada sahip kırmızı pirinç yatağında servis edilir. Yüksek rakımın dondurucu soğuğunu kırmak ve vücuda enerji sağlamak için suja adı verilen geleneksel bir sıcak içecek sunulur. Suja, fermente tereyağı, çay yaprakları, kaynar su ve tuzun özel ahşap yayıklarda uzun süre çırpılmasıyla hazırlanan besleyici bir çaydır. Bhutanlıların en büyük tutkusu, eğlencesi ve sosyal hayatının merkezindeki etkinlik ise şüphesiz ata yadigarı olan milli sporları okçuluktur. Olimpiyat arenasında 70 metreden atış yapılırken. Bhutan okçuluğunda takımlar geleneksel bambu yaylarla tam 145 metrelik mesafeden atış yaparlar. Son derece küçük ahşap bir hedefe bu devasa mesafeden isabet ettirmek büyük bir ustalık, keskin bir göz ve fiziksel güç gerektirir.
Takımlar atış yaparken rakiplerin konsantrasyonunu bozmak için şiirsel nitelikte yaratıcı alaylar, sataşmalar ve edebi sözler sarf edilir. Bir ok hedefe isabet ettiğinde takım arkadaşları hep bir ağızdan eski zafer şarkıları söyleyerek geleneksel danslarını sergilerler. Bütün bu masalsı gelenekler ve mutlu yaşam standartları bir ütopya gibi görünse de dünyanın geri kalanıyla etkileşime giren gençler için yeterli midir? Araya girip kısa bir hatırlatma yapmak isterim. Eğer bu gizemli krallığın hikayesi ilginizi çekiyorsa belgeselimizi beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bhutan'ın peri masallarını andıran bu idealistik düzeni, son yıllarda küreselleşen dünyanın acımasız ekonomik gerçekleriyle sert bir şekilde çarpışmaktadır. 2024 ve 2025 verileri incelendiğinde ülke tarihindeki benzeri görülmemiş bir kriz ortaya çıkmaktadır. Dramatik bir beyin göçü. Yaklaşık 797 bin kişilik ülkede 66 binden fazla Bhutanlı'nın şu anda yurt dışında yaşadığı öngörülmektedir. En verimli, genç ve eğitimli nüfusun ülkeyi terk etmesi, uzun vadede ulusal güvenliği ve egemenliği tehdit edecek bir boyut kazanmıştır. Özellikle yüksek nitelikli üniversite mezunları, tecrübeli öğretmenler ve hemşireler ağırlıklı olarak Avustralya, Kanada ve Orta Doğu'yu hedeflemektedir. Gidenlerin ezici bir çoğunluğu doğrudan Batı Avustralya'nın başkenti Perth şehrine yönelmektedir. Peki, krallık bu beyin göçünü durdurmak ve gençlerine parlak bir gelecek sunmak için nasıl bir hamle planlamaktadır? Kraliyet, ekonomiyi çeşitlendirmek amacıyla eşi benzeri görülmemiş, fütüristik bir projeye imza atmıştır. Gelepu Farkındalık Şehri. Bu proje, Asya'daki diğer beton yığını, sanayi bölgelerinden tamamen farklı bir ruha sahiptir. Doğayla ve inovasyonla kurduğu köprüler ön plandadır. Projenin ekonomik amacı, yeşil teknoloji ve yapay zeka gibi alanlara odaklanarak 2030 yılına kadar 100 bin yeni istihdam yaratmaktır. Şehrin tüm enerjisi yenilenebilir kaynaklardan sağlanacak, binalarda doğaya uyumlu yerel materyaller kullanılacaktır. Bhutan, barındırdığı tüm çelişkileri ve modern çağın krizleriyle mücadele yöntemleriyle ezberleri altüst eden eşsiz bir ülkedir. Ormanlarını koruyan ve başarısını insan gülümsemesiyle tartan bu küçük krallık, dünyaya devasa bir ahlaki ders sunmaktadır. Lütfen videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizce bir ülkenin başarısı parayla değil de mutlulukla ölçülseydi, hayatınızda ne değişirdi?